Merhaba, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün sizinle birlikte gerçekten çok özel, çok anlamlı bir konuya odaklanacağız. Umre'den döndükten sonra o güzel manevi atmosferi, o iç huzuru günlük hayatımıza nasıl taşıyabiliriz? İşte bu YouTube videomuzda bunu konuşacağız. Eğer siz de Umre'den yeni döndüyseniz veya hani bu manevi deneyiminizi canlı tutmak, taze tutmak istiyorsanız bu video tam size göre diyebilirim. Videonun sonunda inşallah Umre sonrası ibadetlerinizi ve manevi gelişiminizi sürdürmek için böyle uygulanabilir, pratik yollar öğrenmiş olacaksınız. Hazırsanız başlamadan hemen hatırlatalım. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Diyelim ve hemen konuya girelim. Şöyle bir soruyla başlayalım mı? Umre yolculuğu Mekke'den ayrılınca biter mi sizce? Kaynaklar, bizi incelediğimiz kaynaklar, Umre sonrası ibadetlerin devamlılığına çok vurgu yapıyor. Peki neden bu kadar önemli bu devamlılık? Yani sadece bir alışkanlık mı devam ettiriliyor, yoksa işin daha derin bir boyutu mu var? Şöyle ki işin özü aslında şu, bu ibadetler o yolculukta yaşanan manevi yoğunluğun sönümlenmemesi için. Hani bir tür manevi yakıt gibi. Kaynaklardan biri çok güzel ifade ediyor. Diyor ki bu devamlılık o kutsal deneyimi sadece geçmişte kalmış güzel bir hatıra olmaktan çıkarıyor, onu yaşayan, böyle nefes alan bir rehbere dönüştürüyor adeta. Allah'la kurulan o bağ var ya, işte onun güçlenerek devam etmesini sağlıyor. Ruhsal gelişim sürüyor. Ve bu sadece kişisel bir iç huzur meselesi de değil. Çevrenizle, insanlarla kurduğunuz ilişkilere bile yansıyor bu derinlik. Anlıyorum. Peki, tamam önemli dedik ama bu bağlantıyı somut olarak nasıl canlı tutacağız? Kaynaklarda neler öneriliyor? Mesela düzenli ibadetler evet ama nasıl? Kesinlikle ilk sırada tabii ki 5 vakit namazın ama böyle gerçekten hakkını vererek huşu içinde kılınması var. Yani sadece bir görev gibi değil de o anın maneviyatını hissederek sonra dua ve zikre daha fazla zaman ayırmak. Hani o koşturmaca içinde bile küçük anlar yaratmak. Bu çok tavsiye ediliyor. Bir de Kur'an okumaları sadece okuyup geçmek değil de ayetlerin anlamı üzerine biraz düşünmek, tefekkür etmek. Kaynaklar bunun kalbi ve zihni nasıl aydınlattığını özellikle belirtiyor. Ve tabii toplulukla birlikte olmak, yani cemaatle namaz kılmak, dini sohbetlere katılmak, bunlar da o manevi bağı çok güçlendiriyor. Aklına da takılan bir şey olursa bu noktada yorumlara yazın lütfen, konuşalım. Kesinlikle. Yorumlar çok değerli. Peki diğer bir konu, Umre'de öğrenilen o güzel hasletler var ya, sabır, şükür, alçak gönüllülük, bunları günlük hayatın o hengamesine nasıl taşıyacağız? İş stresi, ailevi sorunlar derken o sabrı korumak kolay olmuyor hani. Evet, bu çok önemli bir nokta ve kaynaklar burada da pratik öneriler sunuyor. Mesela güne başlarken niyet etmek, yani bugün daha sabırlı olacağım gibi. Ya da gün içinde karşılaşılan küçük şeylere bile şükretme alışkanlığı edinmek. İbadet ederken, özellikle namazda, zihnen o Kabe'deki anları, o huzuru hatırlamak. Bu ibadete apayrı bir derinlik katıyor diyor kaynaklar. Karşılaşılan zorluklarsa onlara şey gibi bakmak lazım belki, bir fırsat. Yani o öğrendiğimiz sabrı, anlayışı uygulama alanı. Bir nevi manevi antrenman gibi. Manevi antrenman. Güzel bir benzetme oldu bu. Bir de şu deneyimleri paylaşma meselesi var. Yani aileyle, arkadaşlarla umre hatıralarını konuşmak. Bunun etkisi ne olabilir? Neden önemli görülüyor bu? Bu paylaşımlar kaynaklara göre aslında çift yönlü çalışıyor. Birincisi, siz anlatırken o anları, o duyguları yeniden yaşıyorsunuz. Bu deneyimi taze tutuyor, pekiştiriyor. İkincisi, dinleyenler için de bir ilham kaynağı olabiliyor. Belki sizin anlattıklarınızla bir başkasının kalbinde de bir ışık yanıyor. Manevi bir kıpırdanma oluyor. Yani paylaşım o manevi atmosferi sadece size özel kılmıyor, etrafa da yayıyor. Ortak bir ruhsal yolculuk hissi veriyor. Evet, bu da çok mantıklı. Peki kaynaklarda kişinin kendi içine dönmesi, hani eksiklerini, hatalarını düşünmesi ve af dilemesi, yani istiğfar etmesi de tavsiye ediliyor. Bu neden önemli bir adım sizce? Bu aslında çok derin bir ruhsal arınma fırsatı. Sadece geçmişteki hatalar için üzülmek değil bu. Aynı zamanda gelecekteki davranışlarımızı daha bilinçli, daha dikkatli yönlendirmek için bir niyet tazeleme.
Kaynaklar diyor ki bu öz eleştiri insanın kendini daha iyi tanımasını sağlıyor, zaaflarını fark ediyor ve en önemlisi Allah ile daha samimi, daha dürüst, daha içten bir ilişki kurmasına yardımcı oluyor. Kendini kandırmadan yüzleşmek yani. Anladım. Bir de o büyük nimete yani umre yapma fırsatına erişmiş olmanın şükrünü, minnettarlığını canlı tutmak var. Bu minnettarlığı nasıl gösterebiliriz, nasıl ifade edebiliriz? Bilinci, o hassasiyetleri hayata yansıtmak olduğunu söylüyor. Yani daha sabırlı olmak, daha affedici olmak, insanlara daha güler yüzlü davranmak, yardım etmek, bunlar o şükrün en güzel tezahürleri aslında. Niyetleri sürekli tazelemek ve hayatımızda gözle görülür, kalıcı, olumlu değişiklikler yapmak da bunun bir parçası. Çok güzel. Son olarak bu yolculuğu bir anlamda kutlamak ve hatırlamak da öneriliyor. Mesela aileyle, dostlarla bir araya gelip o günleri yad etmek veya işte bir günlük tutmak, bir fotoğraf albümü yapmak gibi. Evet, kesinlikle. Bunlar hem o güzel anıları canlı tutuyor hem de geleceğe dönük bir motivasyon sağlıyor. Bir tür manevi pusula gibi işlev görebilirler. Ama asıl mesele kaynakların da altını çizdiği gibi o olumlu değişimi sürdürmek. Sürekli bir gelişim içinde olmak. Hatta bu yolda bilgisine güvendiğiniz alimlerden, hocalardan, rehberlerden destek almak da çok faydalı olabilir. Yani temel fikir şu: umre bir son değil, aslında uzun soluklu bir manevi yolculuğun önemli bir başlangıç noktası. Ve bu gelişim fırsatını kucaklamak esas olan. Evet, bugün gerçekten umre sonrası manevi hayatımızı nasıl canlı tutabileceğimize dair pek çok önemli noktaya değindik. Şöyle bir özetlersek, Allah ile bağı güçlü tutmak, orada öğrenilenleri günlük hayata entegre etmek, kalbin saflığını korumaya çalışmak ve sürekli gelişimi hedeflemek. Bütün bunlar aslında tek bir şeye işaret ediyor: umre sonrası hayat. Bitmiş bir yolculuk değil, aksine sürekli devam eden, potansiyeli çok yüksek bir manevi gelişim fırsatı. Ve bu da şu soruyu getiriyor akla: peki siz bu büyük fırsatı kendi hayatınızda nasıl değerlendireceksiniz? Bu gerçekten üzerine düşünmeye değer bir soru. Bu videoyu izlerken aklınıza takılanlar olduysa, kendi deneyimlerinizden eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Orada da sohbetimize devam edelim. Eğer bu içeriği faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ve tabii ki kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hatta paylaşarak başkalarının da bu bilgilerden faydalanmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hangi konuları ele almamızı isterseniz yorumlarda bize yazın. Sizin istekleriniz bizim için çok değerli. Hoşça kalın.